Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz uzman klinik psikolog Yücel Şavklı. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, Bizler çok iyiyiz. teşekkürler. İlk soruyla başlıyorum. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedir? Evet, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu çağımızın aslında en gözde bozukluklarından birisi diyebiliriz. Psikiyatri kliniklerine de en çok başvuru listesinde tepede yer alıyor diyebiliriz. Burada dikkat sorunları, hareketlilik, aşırı hareketlilik yani hiperaktivite ve dürtüsellik sorunlarıyla karakterize nörogelişimsel bir bozukluk aslında dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Tabii her dikkat, hareketlilik veya dürtüsellik sorunu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu diyemeyiz. Burada belirtilerin kişinin yaşına uygun olmayan seviyede yüksek ve belirgin düzeyde ve sıklığının da fazla olması gerekiyor. Aynı zamanda da bu belirtilerin en az 2 farklı ortamda görülüyor olması bizim için bu belirtileri işaret eder, tanıyı işaret eder. Peki dikkat eksikliği ve bu hiperaktife bozukluğunun nedenleri nelerdir? Hani belirtilerinden bahsettiniz ama biraz da nedenleri ne? Evet, yani bu konuda çok farklı faktörün bir araya gelmesiyle nedeni var ve bunu araştırırken en sık sorulan sorulardan birisi de budur aslında. 2 temel çatıda bunları toplayabiliriz. Birisi genetik faktörler, kalıtsal faktörler ve çevresel faktörler diye 2 başlık altında bunları toplayabiliriz. Çünkü genetik yatkınlığı yüksek bir ruhsal bozukluk, hatta ruhsal bozukluklar içerisinde genetik yatkınlığı en yüksek bozukluk arasında yer alır. Ama tek kıstas tabii ki değil, çevresel faktörlerin birleşmesiyle 2 başlık arasında toplayabiliriz nedenlerini. Evet. Hocam peki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda tedavi nasıl olmalı? Peki tedavi etmezsek ne gibi sonuçlarla karşılaşırız? Evet, şimdi tedavi protokolünde bunu da aslında 3 temel başlıkta toplayacak olursak tedavide ilk faktör ilaç, tırnak içinde gerekliyse onu köşeye koydum. İkinci faktör çocuğun eğitsel tedavisi. Burada çocuğun psikoterapisi veya yetişkinin de hep üzerinde psikoterapisi de içine girer. Aynı zamanda da anne baba eğitimi ile bütün bu üçünün birlikte tutulmasıyla aslında tedavide büyük oranda başarıya ulaşılıyor. Tek başına bir yeri tuttuğumuzda diğer kısımlar eksik kalabiliyor. Bu nedenle üçünü birden tutarak tedavi protokolünü uygulayabiliriz. Ama hani burada en çok göze çarpan ve en etki eden kısım aslında anne baba eğitimi diyebiliriz. Anne babaların o ev içerisindeki düzenlemeleri bu psikoeğitim sayesinde çok hızlı tedavide yanıt sağlayabiliyor bize. Peki öyle biraz daha açacak olursak belki de en önemli kısmı tanısı nasıl konulur? Evet, tanıya klinik gözlem koyar, uzman koyar. Burada bir sıkıntı yok ama tanıya yardımcı ölçüm araçları bu verileri destekleyebiliyor. Ben burada MOXO testinden sizlere bahsetmek isterim. Tanıya yardımcı ölçüm aracı olarak. Az önce bahsettiğim 3 temel alan. Dikkat, zamanlama ve dürtüsellik, hiperaktivite. Bir de zamanlama ekliyor MOXO buna. Ki DHEP tanısında, DHEP'i bu arada dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun kısaltması olarak söyleyeceğim. ADHD diye de kısaltabiliyoruz. Tanıda 3 faktör var. Dikkat, zamanlama, dürtüsellik, hiperaktivite. MOXO bir de zamanlama ekledi. Muhtemelen ilerleyen yıllarda bununla ilgili çalışmalar var. Tanıya zamanlama faktörü de eklenecek. Bu MOXO'nun en güzel ölçüm yanlarından bir tanesi. Bunun beraberinde bunları yaş cinsiyet normlarıyla kıyaslayıp seviyesini görebiliyoruz MOXO sayesinde. Aynı zamanda bu temel alanlara zaman etkisini görebiliyoruz. Örneğin bir işe başladım ya da bir ders çalışmaya başladım. Dikkatim, zamanlamam, dürtüselliğim, hiperaktivitem başta nasıl, zaman geçtikçe nasıl seyrediyor? Başta iyi, sona doğru dağılıyor mu? Başta kötü, sona doğru topluyor muyum? Gibi zaman etkisini görebiliyoruz. Bunun beraberinde çeldirici etkisini görebiliyoruz. Çeldiriciden kastımız nedir? Görsel, işitsel ve karma çeldiricilerin bir arada yine dikkat, zamanlama, dürtüsellik, hiperaktiviteye tek tek etkisini görebiliyoruz. Örnekle şekillendirecek olursam, mesela yine ders üzerinden örnek vereyim. Burada ders çalışıyorum, yan odadan ses geliyor. Bu işitsel bir çeldirici. Ya da dersteyim, sınıftayım, yere bir kalem düştü, pencereye bir kuş kondu. Bunlar görsel çeldirici ya da her ikisinin bir arada olduğu karma çeldiricilerin 4 alana etkisini tek tek görebiliyoruz. Flüktüasyon dalgalanmaları görebiliyoruz. İnişli çıkışlı bir seyir var mı alt alanlarda diye ve son olarak da korelasyonu bize gösteriyor. Yine bu 4 temel alan arasında pozitif negatif bir ilişki var mı?
birisi bozulunca diğeri düzeliyor mu ya da birisi bozulunca diğerini bozuyor mu gibi etkileri görebiliyoruz. Bu sayede geniş bilgi sahibi oluyoruz ve tanıya gerçekten yardımcı katkı sunuyor. Bunun yanı sıra aslında şöyle güzel bir tarafı da var. Tarama testi olarak da kullanılabilir. Burada erken tanının, erken tespitin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda çok kıymetli bir değeri var erken müdahalenin. Bu tarama testi olarak da kullanılıp değerlendirmeler sayesinde erkenden sorunu fark edip alt alanlardaki daha hızlı önlemler alabiliyoruz. Tabii diğer bir güzel tarafı da ön test, son test olarak da kullanabiliyoruz. Örneğin bir sorun tespit ettik, bir tedavi protokolü planlandı. Süreç içerisinde tedavi nereye yöne gidiyor? İlerlememiz ne hızda? Veya işte sürecin ön test, son test kıyaslamasını yapmak ihtiyacı olduğunda da bunlarla ilgili somut veriler bize sunabiliyor. Peki hocam, bu dikkat eksikliğinde görülme sıklığı ne? Cinsiyet farkı var mı? Evet, görülme sıklığıyla ilgili aslında iki ayrı başlığa değineyim. Dünyada görülme sıklığı ortalama 6 ile 7-8 arasında, %6-8 aralığı diyebilirim dünyada görülme sıklığı. Ülkemizde birazcık farklı. Araştırmalarda yine çıkan veri ortalama %12 civarında olduğu söyleniyor. Buradaki fark ciddi bir fark, önemli de bir fark ve bunun sebebi yine kalıtsal faktörler genetik yatkınlığı yüksek dedik. İşte bu kökenlerden gelen bir faktör olduğu söyleniyor ve tabii ki de çevresel faktörlerin bu anlamda etkisi yüksek. Çok farklı burada etken bulabiliriz ama ülkemizde dünyada oranla daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Cinsiyetle ilgili de konuşacak olursak erkek çocuklarda görülme sıklığı kız çocuklara göre daha fazla. İstatistik bir oran verecek olursam tabii ki farklı araştırmalara göre değişiyor ama erkek çocuklarda 3 kat daha fazla gözüküyor diyebiliriz yine araştırma verilerine göre. Evet, peki şöyle bir soru sormak istiyorum. DEB ile birlikte eş tanı neler görülebilir ya da ayırıcı tanı olarak nelere dikkat edilmelidir? Evet, burası da aslında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu masadaysa çok önemli bir başlık. Çünkü patolojiyle birlikte aynı anda görülen farklı rahatsızlıklar olabilir. Biz burada eş tanıyı belirlememiz ve ona göre hareket etmemiz lazım. Ve de bu belirtiler aynı anda farklı rahatsızlıkları da işaret edebilir. Burada da ayırıcı tanıyı aslında görmemiz lazım. Bunların içerisinde en sık karşımıza çıkan başlık karşıt olma, karşıt gelme bozukluğu. Yaşla birlikte bilhassa ki müdahale edilmezse belirtilere ergenliğin de tetiklemesiyle en çok karşımıza çıkan bu başlık oluyor. Karşıt olma, karşıt gelme bozukluğu belirtilerini çok hızlı yanına çağırıyor. Bunun beraberinde en sık karşılaştığım yine anksiyete bozuklukları, özellikle performans anksiyetesi ki sınav kaygısı da bu başlığın altında yer alıyor. DEHEP'le kombin komorbidite eş tanıyla çok hızlı işlev bozucu hale gelebiliyor. Bunun yanında yine özgül öğrenme güçlüğü karşımıza çıkabilir, otizm spektrum bozukluğu yine karşımıza çıkabilir, duygu durum bozuklukları karşımıza çıkabilir. Ya birçok farklı patoloji var burada ama en çok yüzdelik dilimde karşımıza çıkan bu başlıklar diyebiliriz. Hocam, ben merak ettiğim bir şey soracağım size. Tabii ki. İki tane birbiriyle bağlantılı soru diye düşünelim. Bir çocukta yaramaz mı hiperaktivite bozukluğu mu var? Bu bir. İkincisi, aile bunu size getirdiğinde, hiperaktivite bozukluğu olarak siz söylediğinizde bunu aile kabul ediyor mu? Çok kıymetli bir soru sordunuz çünkü çocuklar bu anlamda etiketlenebiliyorlar. Yani yaramaz, şımarık ya da halk tabiriyle etiketlendiğinde bu daha işlev bozucu hale dönüşüyor çocuğun ve hem de o özgüven, sosyal ortamlardaki dinamikler, aile akran ilişkileri hepsini etkiler hale geliyor. O yüzden burada uzman değerlendirmesi çok kıymetli ve bu etiketin düzenlenmesi, çevredeki kişilerin bilinçlenmesi, hatta okulun bilinçlenmesi ki çocukların hayatını... Tarama yapılıyor mu bu konuda mesela? Kreşlerde de okullarda tarama yapılıyor mu bunlarla ilgili? Yani bazı kurumlar yaptırıyor. Yine dediğim gibi MOXO testi bu tarama anlamında aslında güzel katkı sunar ve erken tespit de sağlayabilir. Buna beraber küçük bir psikoeğitim de sağlanabilir. Az önce tedavi protokolünde anne baba eğitimine bir baskıda bulunmuştuk, üzerine vurgu kullandık ama oraya bir ekleme şunu da yapabiliriz. Anne baba öğretmen eğitimi. Yani çünkü öğretmenlerin de bu konuda bilinçlenmesi, çünkü çocuğun 1/3'lik hayatının vakti okulda geçiyor. Orayı da yönetirler ve daha hızlı geri dönüş alınabilir.
Diğer sorunuzu tekrar alabilir miyim? Aile bunu kabul ediyor mu? Çocuğunda böyle bir bozukluk olduğunu. Yani burada tabii bu tanıyla yüzleşmek aileler için aslında ilk başta direnç gösterdikleri bir kavram olabiliyor. Burada kaygılandıkları şeyi aslında bir belirlemek lazım. Bunun tedavi edilebilir bir şey olduğu, bu sürecin işlev bozucu olduğunu ve bunun tedaviyle düzelebileceğini kabullendiklerinde aslında tanıyı da kabullenmiş oluyor. Ama ilk karşılaşmada muhakkak bir defans olabiliyor. Direnç gösteriyorlar. Burada ben size şöyle bir ekleme de yapmak istiyorum. Belki insanları da buradan uyarabiliriz. Bu direnç alternatif tedavi yöntemleri aramaya itebiliyor. Ve ruh sağlığı gerçekten çok istismar edilmiş bir alan. Ve istismar edilmiş bir alan olduğu için de yanlış ellerde yanlış uygulamalara gidebiliyorlar. Bence buradan bir uyarıda bulunacak olursam ilk önce kime gidiyoruz? Bu kişinin uzmanlığı ne? Yetkinliği ne? Bu konuda bana yardımcı olabilecek bilgi ve donanımı var mı? Bunu araştırıp o uzmana ondan sonra gitmeliler veyahut yapılan uygulamanın bilimsel çalışmaları yapılmış mı? Dayanağı ne? Temelleri ne? Neye dayanıyor ve ne gibi artıları var? Bunların üzerinden araştırma yapıp protokolü alırlarsa çok daha sağlıklı olur. Çok teşekkürler. Ağzınıza teşekkür sağlık. Çok ediyoruz. değerli bilgiler verdiniz. 8'de Sağlıklı bugün değerli konuğumuz uzman klinik psikolog Yücel Şavklı ile beraberdik. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.